Selam. Bu videoda sizlere lise 2. sınıf öğrencisi olan Gizem'in platonik aşkını anlatacağım. Gizem her zamanki gibi en arka sırada yerinde sessizce oturuyordu. Etrafındaki gürültülü öğrenci kalabalığına inat o kitaplarına dalmıştı. İnce narin parmaklarıyla sayfaları çevirirken gözleri her seferinde bir noktaya takılıp kalıyordu. Fatih'e takılıyordu gözleri. Fatih okulun en popüler çocuğuydu. Zengin ailesinin sağladığı lüks içinde büyümüş, yakışıklı ve özgüvenli bir gençti. Okulun en havalı grubunun lideriydi ve Fatih'in etrafında her zaman bir sürü kız olurdu. Gizem sessizliğiyle okulda fark edilmezken Fatih'in şımarık tavırları ve çapkın bakışları Gizem'in içini hem ısıtıyor hem de ürkütüyordu. Bir gün okul çıkışında Gizem Yağmur'a yakalandı. Kütüphanede çalışırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişti ve dışarı çıktığında şiddetli bir yağmur başlamıştı. Ümitsizce çantasını başına siper etmeye çalışırken lüks bir araba önünde durdu. Arabanın penceresi yavaşça açıldı ve içinde Fatih, yanında da okulun havalı şımarık kızı Müge vardı. Arabanın içinden Fatih'in sesi duyuldu. "Hey, sana bir taksi çağırmamı ister misin?" Gizem şaşkınlıkla bakışlarını ona çevirdi. "Hayır, teşekkür ederim. Yürüyerek gitmem gerekiyor," diye mırıldandı. Fatih bu cevaba gülümseyerek cevap verdi. "Bu yağmurda mı? Gel ben seni bırakayım. Hem konuşmak istediğim bir şey var." Gizem'in kalbi hızla atmaya başladı. O anın büyüsüne kapılarak arabaya bindi. Yağmur damlalarının ritmik tıklamaları eşliğinde arabadaki sessizlik biraz sonra Fatih'in sorusuyla bozuldu. "Sen hep böyle bu kadar sessiz misin?" diye sordu Fatih, Gizem'e yandan bakarak. "Seni hiç kimseyle konuşurken görmedim." Gizem derin bir nefes aldı. "Konuşacak çok şeyim yok sanırım," dedi, gözlerini kaçırarak. Fatih bu cevaptan sonra alaycı bir şekilde gülmeye başladı. "Zaten ne konuşacaksın ki? Kitaplardan başka arkadaşın yok," dedi ve bu lafın ardından Gizem'in içi cız etti. Fatih'in yanında oturan şımarık kız Müge de kahkahalarla Gizem'e gülmeye başladı. Gizem gözlerinden yaşlar süzülürken arabadan inip yağmurun altında hızla uzaklaştı. Gizem ertesi gün okula gittiğinde koridorda Müge ve Fatih'in el ele tutuştuğunu gördü. Müge Fatih'in omzuna yaslanmış, göz alıcı bir şekilde gülümseyerek ona bakıyordu. Bu manzara Gizem'in kalbini kırdı. İçi acıdı. Fatih'in yanında olmak ve onunla gülmek Gizem için imkansız bir hayaldi. Gizem gözyaşlarını tutmaya çalışarak hızla oradan uzaklaştı. Gizem için yaşadığı platonik aşkın acısı yetmezmiş gibi bir de akran zorbalığıyla uğraşıyordu. Okuldaki günler onun için giderek daha da zor hale geliyordu. Müge ve arkadaşları Fatih'in desteğiyle her fırsatta Gizem'i küçük düşürmeye çalışıyorlardı. Koridorda yürürken kitaplarını yere düşürüyorlar, sınıfta alaycı bakışlarla sürekli Gizem'e laf atıyorlardı. Bu durum
sığınağı olan kitaplarına gömülmek istiyordu. Ancak Fatih ve Müge'nin alayları onu derinden yaralıyordu. Hadi Müge neyse ama o Fatih, sevdiği, aşık olduğu kişi ona o kadar kötü davranıyordu ki, onu o kadar severken aynı zamanda ondan nefret de ediyordu. Kendi kendine söyleniyordu. Bu kadar kötü kalpli birisini nasıl hala sevebiliyorum? İnanılır gibi değil. Keşke kalbime hükmedebilsem. Kalbimle değil, mantığımla hareket edebilsem. Ama olmuyor. Gönlüme söz geçiremiyorum. Her gece Fatih'in o güzel yüzü ve alaycı bakışları rüyalarıma giriyor. Of! Platonik aşk çok zormuş. Bir gün okul bahçesinde bir dedikodu hızla yayıldı. Müge Fatih'i aldatmış. Bu haber okulu salladı. Fatih hem gururu hem de kalbi kırılmış bir şekilde okulda yalnızlaştı. Herkes Fatih'in arkasından boynuzlu diye konuşuyordu. Ama Fatih'in yüzüne gülüyorlardı. Sonuçta zengin çocuğuydu. Araları bozulsun istemiyorlardı. Fakat Fatih etrafındaki sahte dostların aslında sadece onun popülaritesinden faydalandığını fark etti. Gizem içinden Fatih'e o olsun demek istiyordu. Ama diyemiyordu. Yine de ona üzülüyordu. Yine de onu hala seviyordu. Ve aşk acısının ne demek olduğunu çok iyi bildiği için Fatih'in bu durumu onu mahvediyordu. Fatih yaşadığı bu ihanet sonrası yavaş yavaş içsel bir değişim geçirmeye başladı. Geçirdiği bu değişimle Gizem'in sessiz ve güzel dünyasına gözlerini açtı. Kütüphanede onu izlerken Gizem'in kitaplarla olan sevgisinin aslında ne kadar derin ve anlamlı olduğunu fark etti. Gizem'in hem iç dünyasının hem de dış görünüşünün ne kadar da güzel olduğunu anlamaya başladı. Fatih bir gün cesaretini toplayarak Gizem'e yaklaştı. "Merhaba Gizem," dedi utangaç bir sesle. Gizem ona önce şaşkınlıkla baktı. Ardından gözlerini yere indirdi. "Merhaba," diye cevap verdi sessizce. Fatih daha önce hiç yapmadığı bir şeyi yaparak samimi bir şekilde özür diledi. "Geçmişte sana yaptıklarım için çok üzgünüm. Gerçekten seni anlamadım ve çok kötü davrandım. Lütfen beni affet." Gizem bu beklenmedik özür karşısında şaşkındı. Ama Fatih'in gözlerinde gerçek bir pişmanlık gördü. "Özür dilerim," diye mırıldandı. "Ben de seni anlamadım." Bu konuşma ikisi arasındaki ilişkinin başlangıcı oldu. Fatih zamanla Gizem'in güzelliğini ve zekasını daha da takdir etmeye başladı. Onun sessiz ama derin kişiliği Fatih'in kalbinde yeni bir yer edindi. Gizem de Fatih'in değişimini ve onun gerçek duygularını görerek ona karşı olan hislerini yeniden değerlendirdi. Fatih ve Gizem okulun en şaşırtıcı çiftlerinden biri haline geldiler. Fatih artık şımarık ve kibirli tavırlarından sıyrılarak Gizem'in yanında daha alçak gönüllü ve düşünceli biri oldu. Gizem de Fatih'in desteğiyle kendine olan özgüvenini kazandı ve daha sosyal biri haline geldi. Lise son sınıf bittiğinde ikisi de aynı üniversiteyi kazandı. Bu onların hayatında yeni bir başlangıç oldu. Birlikte üniversiteye adım atarken yeni bir hayata yelken açtılar ve hayatlarının sonuna kadar birbirlerine destek oldular.
görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.